Masmavi 3 Mutfakta'ya hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarım, bir oturuşta 5-6 tane yiyebileceğiniz şahane bir Dubai kurabiyesi hazırladım bugün. Hemen başlıyorum, iyi seyirler dilerim. Tarifimiz için 3 yumurta akını kasemize alıp mikserimizle şöyle birkaç saniye biraz beyazlaşıncaya dek çırpalım. Bu kıvama getirmişsek yaklaşık 1 dakika. Yarım su bardağı şekerimizi yukarıdan azar azar ekleyerek yumurta akıyla birleştiriyoruz. Ve birden pat diye dökmeyin lütfen. Ve bu aşamadan sonra 4 dakika 5 dakika çırpalım. Bu kıvama getirelim. Bakın tamamen beyazlaştı ve gayet güzel sünüyor ve bıraktığımız yerde de kalıyor. Şöyle size tekrar kıvamını gösteriyorum. Bembeyaz oluyor. Tam istediğimiz kıvam. Biraz sonra püf noktasını da ekleyeceğim. 1 paket vanilya şekeri. Biliyorsunuz ben ev yapımı kullanıyorum. Linkini de aşağı ekliyorum. Birkaç damla limon suyu ekleyelim. Spatulamızla kısa bir süre karıştıralım. Sevgili arkadaşlarım, böyle bembeyaz köpürmesi için yumurta sarısının bir damla bile içine karışmaması gerekiyor. Onu da püf noktası olarak belirtiyorum. İç harcımız için 2 su bardağı Hindistan cevizi, 1 su bardağı Antep fıstığı, ikisini birlikte robottan geçirelim. Ben bunları gram olarak da yazıyorum. Yani 130 gram Hindistan cevizi, 100 gram da Antep fıstığı kullanacağız. Bakın sevgili arkadaşlarım, robottan geçirdiğimizde böyle yeşil bir harcımız oluyor. Şimdi bunu daha önce köpürtmüş olduğumuz yumurta akımıza ekleyelim ve sadece spatula ile güzelce karıştıralım. Çok güzel, çok lezzetli. Biliyorsunuz bu sıralar Dubai çikolatası çok trend. Bir izleyicimin arada bu tarz biraz maliyeti yüksek olsun, bu tarz tarifler de verin Selvi Hanım dediler ama aslında maliyetini düşünürseniz hemen bu arada tarifime dönüyorum. Bakın sevgili arkadaşlarım. Hepsini güzelce karıştırdık. Yumurta akını fazla da böyle yok etmeden hazırladık. Şu anda kurabiye harcımız hazır. Ben bir krema sıkma torbası kullanıyorum. Ama bir buzluk poşeti de kullanabilirsiniz. Veya bir tatlı kaşığıyla gönlünüze göre tepsiye de dizebilirsiniz. Hiç gerek yok yani, yoksa evde herhangi bir poşet. Krema torbası kullanırken böyle bir kaseye geçirip aldığınız harcı da kenarlarına sürterek içine doldurursanız işleminiz çok kolay olur. Bunlar çok önemsiz görünen ama mutfakta çok kurtarıcı püf noktaları. Harcın yarısını komple doldurdum. Şöyle size gösteriyorum ve istediğiniz büyüklükte ucunu keserek yağlı kağıt sermiş olduğunuz tepsiye sıkalım. Hemen belirtmek isterim sevgili arkadaşlarım, büyüklüğü, şişkoluğu bu tamamen size kalmıştır. Kurabiyenizi pişirirken de mesela ben bugün biraz böyle lokum kıvamında bıraktım yumuşak olması için. Siz diyorsanız ki böyle artanları da sonra bir tur daha üzerinden geçtim, onu da belirteyim. Daha kuru olmasını istiyorsanız daha düşük derecede 1 saat pişirin. Ben 160 derecede 35 dakika pişmeye gönderdim. 35 dakikanın sonunda bakar mısınız? Hiç birbirine yapışmadılar. Hiçbir şekilde bir taşma olmadı. Çok şahane kurabiyelerimiz hazır. Biraz bekleyin soğumasını, çünkü soğumadan kaldıramazsınız. Yapışır. Soğuduktan sonra hepsini bir tele alıyorum. Böyle yeşil yeşil, hem sunumu güzel hem lezzetini anlatamam zaten. Hemen bu teli de tepsinin üzerine alıyorum. Çünkü üzerine tamamen soğuduktan sonra benmari usulü erittiğim bitter çikolatayla yine bir krema torbasıyla ince şeritler yaparak dekore edip bitiriyorum. Yani tepsinin üzerine almamın sebebi, hani bu çikolata damlarsa tezgaha değil, zaten yağlı kağıdımız kirliydi, onun üzerine damlasın. Ve sunum için hazırlandı. Yaklaşık bir çikolatanın donması için bekledim. 1 saat kadar ve sunum için hazırladım. Çok güzel görünüyor, çok lezzetli, yapımı çok pratik. Hemen doku testine geçiyorum. Az önce de belirttiğim gibi sevgili arkadaşlarım, böyle kıtır olmasını istiyorsanız 1 saat 150 dakika. Benim gibi böyle lokum kıvamında istiyorsanız 160 derecede 30-35 dakika pişirmeniz yeterli. Bakar mısınız?
İçinde yağ yok, un yok ama o Antep fıstığı ve Hindistan cevizinin müthiş kombinasyonu şahane bir lezzet çıkarıyor. Şimdiden yapacak herkese afiyet, bal, şifa olsun diyorum. Yeni tariflerimde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.